Günaydın arkadaşlar. Herkese bir kış sabahından günaydın diyorum. Hayırlı sabahlar herkese. Şimdi grupta bazı arkadaşlar var, yeni gelen galiba ya da grubu verimli kullanmayan arkadaşlar var, ara sıra göz atan. Şimdi çok kez cevabı verilmiş soruları tekrar tekrar soruyorlar ve aynı sorulara çok kez aynı cevapları vermek bizleri de yoruyor. Arkadaşlar işte emisyon mod değişikliği nasıl yapılır şeklinde soruyorlar. Biliyorsunuz yöneticilerimizden Ümit Şeker abimiz bununla ilgili video çekmişti. Hani arama bölümüne mod değişikliği yazıldığında onunla ilgili video zaten ulaşılabiliyor ama tekrar tekrar soranlara için inşallah son olur. Son kez bir açıklayıcı video çekmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar aracıma bindim. Araca biner binmez arkadaşlar bir kere basıyoruz. Burası turuncu oluyor. Bir daha basıyoruz arkadaşlar. Yeşil olduktan sonra yani iki kere basıyoruz start stop düğmemize. Ve gördüğünüz gibi iki ekran da açılıyor arkadaşlar. Şimdi bizde Carling Kit olduğu için arkadaşlar, şöyle bir cihaz kullandığımız için bu cihazdan dolayı aracı çalıştırır çalıştırmaz bu ekran geliyor. Multimedya ekranı. Kablosuz CarPlay ve Android Auto ekranı geliyor. İşte bundan çıkmak için gördüğünüz gibi şu tuşa basıyoruz. Ana menüye geliyoruz. Ana menüye geldikten sonra arkadaşlar Setup'tan öncelikle burada Display dediğimiz yani ekran ayarlarından dili ben İngilizce kullanıyorum. İngilizce almamız gerekiyor zaten mühendislik ayarlarına girebilmek için. Şöyle İngilizce alıyoruz. Arkadaşlar sonra tekrar sisteme girdikten sonra biliyorsunuz mühendislik ayarına nasıl girmeye gerektiğini. Factory Reset'in başına 1, şuraya 2, 3 ve 4 bastıktan sonra olmadı. 1, 2, 3, 4. Telefonla çekim yaparken tabi zor oluyor. Ekrandan bakmaya çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar mühendislik menüsüne girdik. Burada Offline Configuration dediğimiz çevrim dışı ayarlarına girdikten sonra 3. pencerede şurada Gearbox tip dediğimiz şanzıman tipi var. AT, MT, AMT ve CVT. Biliyorsunuz arabalarımız AT moduyla geliyor fabrika ayarları. AT modsuz CN6 ile emisyon değeriyle. Şimdi biz bunu MT'ye aldık. Şu an MT'de kullanıyorum ben ama tavsiye ettiğimiz iki tane mod var arkadaşlar. Biri MT, biri CVT. AMT'yi grup olarak tavsiye etmiyoruz. CVT ve MT modunu tavsiye ediyoruz. İsteyen tabi orijinal AT modu da kullanabilir. Zaten şu an sizinkilerin çoğu hiç değiştirmediyseniz AT'de duruyordur. Burada arkadaşlar istediğimiz değişikliği şu satırda yapıyoruz. 3. sekmenin 2. satırında. Burayı yaptıktan sonra arkadaşlar 5'e geliyoruz. 5. sekmeye. Burada 5. sekmede de en altta driving mod var. Sürüş modu. Mod 1, mod 2 ve modsuz dediğimiz. Biliyorsunuz mod 1 normal mod. Yani sakin kullanımda şehir içi. Ondan sonra hatta yani tasarruflu bir mod diyebiliriz yakıt açısından. Mod 2'de daha performanslı ve spor bir mod. Araç her zaman hazır. Tabi yakıtı bir tık mod 1'e göre daha fazla. Yalnız araç gerçekten roket oluyor. Şu da modsuz arkadaşlar. Bu biliyorsunuz yine AT moduyla geliyordu arabamız fabrika ayarlarında. AT ve modsuzdu. Bunu da belirtelim. Hani unutan arkadaşlar için. Onun dışında arkadaşlar 5'e basıyoruz burada. 3'e 5'e ve 8'e basıyoruz. 8'de de en sonunda emisyon sekmesi var, satırı var. Burada da gördüğünüz gibi CN6, Euro 6, Euro 5, Euro 4 ve CN5 şeklinde emisyon değerlerimiz var. Şu an ben MT, Mod 1 ve CN5 emisyonların mod ayarlarını kullanıyorum. Mod ve emisyon ayarlarını. CVT'de arkadaşlar özellikle Mod 2'yi aldığınız zaman CVT Mod 2'de şu Euro 4'ü tavsiye ediyoruz. Onun dışında arkadaşlar MT'nin de mesela Mod 2'si var. Onda da isterseniz yani Euro 4'ü de kullanabilirsiniz. Euro 5'i de kullanabilirsiniz. Özellikle CVT modu Euro emisyon standartlarında daha güzel çalışıyor. Şu an ben CN5'i kullanıyorum Mod 1'de. Mod 1'in en uyum sağladığı emisyon CN5 olarak gördük.
Onun dışında arkadaşlar yapılacak başka bir şey yok. Biliyorsunuz burada restart diye bir tuşumuz var. Restart yapmadan bu yaptığınız emisyon değerlerini kesinlikle kaydetmiyor. Onun dışında bakayım şöyle gösterebileceğim başka bir şey var mı arkadaşlar diyeceğim. Şöyle bir gezelim. Burada 6. sekmede de arkadaşlar burada ülke kodu dediğimiz country kod var. Şu an Türkiye seçili bende. Bunda arkadaşlar işte Tayland'ı beğendik. Tayland hoşumuza gitti. Avustralya hoşumuza gitti. Hani bunları isterseniz deneyebilirsiniz. Tayland, Avustralya. Şu an benimki Türkiye'de, onu test ediyorum. Onun dışında arkadaşlar bir de şurada bir slip slop diye bir şeyimiz vardı. Onu unuttum nerede? Şurada arkadaşlar. Bu da eğim sensörü arkadaşlar. Kapalı olan arkadaşlar açabilir. Çünkü fabrikadan unspart olarak, yani desteksiz olarak geliyor. Şuradaki slip slop'u sapırtı alabilirsiniz arkadaşlar. Bu durumda eğim sensörü aracı yani yolda seyir halindeyken bir eğim hissettiği zaman araç kendini ona göre ayarlıyor. Onun dışında burada size gösterebileceğim başka bir şeyler var mı? Onlara bakalım. Burada arkadaşlar yine 5. sekmede, yani bu mod değişikliği yaptığımız sekmede şurada gördüğünüz brake tip var. Burada fren tipi ESP modda kullanıyorum şu an ben. İsteyen ESP Sport alabilir. Onun dışında şu moda da alabilir arkadaşlar. Bu da fena değil. Yani bu Erhan hocamızın dediği gibi, Erhan başkanımızın dediği gibi aracın ESP Sport'ta ya da bu modda kullanıldığı zaman daha böyle atik olduğunu, aracın daha böyle bir rahat, daha nefes aldığını sürüş esnasında test etmiş. Şu an ben ESP Sport'tayım, ESP moddayım. Henüz değiştirmedim. Biraz uzun bir video oldu gene. Arkadaşlar çok detaylı anlatıyorum ben yapım gereği. İşte buradaki ayarları yaptıktan sonra arkadaşlar restartı yapmadan çıkmıyoruz. Şu an ben mod değişikliği yapmayacağım için arkadaşlar back tuşuyla çıktım. Sonra arabadan iniyoruz arkadaşlar. Bu işi yaptıktan sonra tekrar arabaya binip şöyle kapatacağız. Arabadan iniyoruz. Diyelim arabadan indik. Kapattık, kilitledik arabamızı. Tekrar girdik arabamıza. Bu iş yani bu mühendislik ayarındaki ayarları yaptıktan sonra arkadaşlar unutmayın, araca bindikten sonra aracımızı şu şekilde çalıştırıyoruz. İki ekranı da açıyoruz. 30 saniye bu şekilde açıldıktan sonra bekliyoruz arkadaşlar. Bunu niye anlatıyorum? Mühendislik ayarları yapıldıktan sonra arkadaşlar şanzıman resetleme yapmadıktan sonra yaptığınız ayarlardan verim alamazsınız. Şanzıman resetleme zaten grubumuzda nasıl yapıldığı anlatılıyor. Hem kağıtta tekst olarak hem videolu şekilde. Yine hazır video çekmişken onu da kısaca özet geçeyim. Araca bindik, 30 saniye bekledikten sonra arkadaşlar şu gördüğünüz gibi şöyle şu gaz pedaline köküne kadar basıyoruz arkadaşlar. Dip yapıyoruz. Ve 30 saniyede o şekilde bekliyoruz. 30 saniye dolduktan sonra arkadaşlar ayağımız basılı bir şekildeyken kapatıyoruz. Sonra ayağımızı çekiyoruz. Aracımızdan iniyoruz. 5 dakika sonra gelip aracımızı tekrar çalıştırıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar şanzıman resetleme yapmış oluyoruz. Mühendislik ayarlarında yapmış olduğumuz ayarlar tam randımanlı kullanabilmek için tekrardan yeni bir sayfa açıyoruz arkadaşlar. Ve ondan sonra düz, stabil bir yolda 50 kilometre yol yapmanızı tavsiye ediyoruz. Sebebi de arkadaşlar çünkü dur kalkların çok olmadığı, yani şehir içinde biliyorsun çok dur kalk oluyor. Çok trafik ışığına yakalanıyorsunuz. Sürüş alışkanlıklarınızı böyle daha kalibre kaydetmesi adına hani düz stabil bir yolda, çok ani gaz fren yapmadığınız bir yolda 50 kilometre sürebilirseniz yapmış olduğunuz ayarları daha temiz, daha güzel, daha verimli kullanabilirsiniz. Onun dışında tabii böyle imkanınız yoksa yapacak bir şey yok. Ancak dediğim gibi 50 kilometre yaptıktan sonra hafızaya alıyor yapılanları. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Herkese iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.